Herkese merhaba arkadaşlar. Monte Crypto Kontu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyanın en büyük Bitcoin ve altcoin borsası olan Binance'ın nasıl kullanılacağını anlatacağım. Aslında ben bunu sadece bugün anlatmadım. Yaklaşık 4 yıl önce YouTube kanalımı ilk kurduğum zaman ilk çektiğim video Binance nasıl kullanılırdı. Aradan 4 yıl geçti. Burada 3 yıl gösteriyor ama 2017 yılında çektim bu videoyu. Ve aradan yıllar geçti. Kanalımızda şimdi onlarca video var. Ve bugün yine tabii ki değişen arayüzler, gelişen sistematiği ile beraber Binance'ın nasıl kullanıldığını 2021 yılında sizler için tekrar anlatacağım. Birçok arkadaş şu an gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de birçok insan kripto para dünyasına giriş yapıyor ve şu an yerel borsaları kullanıyorlar. Ve tabii daha fazla altcoin isteği ve daha düşük komisyon ücretleri ödemek amacıyla Binance kullanmaya başlıyorlar. Binance kullanımıyla ilgili sade bir video çekmeye çalışacağım. Yani video biraz basit bir şekilde anlatacağım. Kompleks bir şekil yerine basit bir şekilde anlatacağım ve kullandığım püf noktaları da sizlere aktaracağım. Öncelikle bir kripto para borsası nasıl kullanırız? Öncelikle ona para yatırmamız lazım. Para yatırdıktan sonra al-sat yaparız ve para çekmeye bakarız. İşte hesap oluşturmaya bakarız. Bunları adım adım anlatacağım. Önce hesap oluşturacağız. Hesap oluşturmak için video açıklamasında size bir referans linki bırakıyorum. Bu linke tıkladığınız zaman bu linkten üye olursanız iki tane avantajınız olacak. Bir, bakın burada yazıyor zaten linkin üzerinde. Komisyon indirim oranınız %10. Yani bütün işlemlerinizden %10 komisyon indirimi kazanmış olacaksınız. Bu da özellikle vadeli işlemlerde veya uzun vadede çok ciddi tasarruf sağlıyor. İki, bizim bir tane elit kanalımız var arkadaşlar. Monte Crypto Kontu elit kapalı grup. Ben buraya aldığım sattıklarımı paylaşıyorum. Bu gruba girmeye hak kazanacaksınız. Şu an 66 kişi var. Referans linkimden üye olanlar bu kanala girmeye hak kazanıyorlar. Şimdi bu linke tıkladığımız zaman buraya e-posta adresimizi yazıyoruz. Buraya şifremizi yazıyoruz. Büyük küçük harf. Burada referans kimliği gözüküyor. Yoksa ekleyebilirsiniz. Eklemek zorunda değilsiniz. Ardından hesap oluştura tıkladığımız zaman mail adresimize bir şifre geliyor. Bunu onayladıktan sonra hesabımızı oluşturuyoruz ve hesabımıza girebiliyoruz. Binance'ı kullanmak için kimlik doğrulama yapmak zorunda değilsiniz. Kimlik doğrulama yapmadan da başka borsalardan para aktararak Binance'ı kullanabilirsiniz. Fakat banka hesabınızdan para yüklemek istiyorsanız kimlik doğrulama yapmak zorundasınız Binance'da. Şimdi hesabımızı oluşturduktan sonra bu kripto para borsası yani Binance'ı kullanabilmem için benim paraya ihtiyacım var. Bunu çeşitli yöntemlerle temin edebilirim. Bunları anlatacağım. Öncelikle banka kartı veya kredi kartıyla veya paparayla yapabilirsiniz. Bunun için buraya tıklıyoruz. Visa Mastercard'a tıkladım. Banka kartına bakalım. Arkadaşlar burada işte ne kadar $100 almak istiyorsanız buraya yazarsınız ve şöyle diyelim. İşte kartınızı Visa Master seçerek al BTC diyerek yapabilirsiniz. Fakat komisyonlar buna dikkat etmeniz lazım. Papara'da da yaklaşık %1 civarında komisyon alıyor. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Ben nasıl yapıyorum? Bunu anlatacağım. Öncelikle ana sayfaya tekrar geliyorum. Mesela Paribu borsasını kullanıyorsanız eğer Paribu'dan buraya aktarabilirsiniz. Bununla ilgili bir görsel hazırladım. Şimdi bu Paribu sitesi arkadaşlar. Şöyle tekrar şimdi gelin. Banka IBAN adresi, IBAN transferi gibi düşünün. Ben Paribu'dan Binance'daki IBAN adresime para transfer edeceğimi düşünün. Cüzdana geliyorum. Spot cüzdana tıkladım. Şimdi burada Tether doları stabil bir kripto para borsası. Yani 1 USDT 1 dolar eşittir. Ben genelde bunu kullanırım. Neden? Transfer ücreti çok düşük. 1 dolar veya 1 doların daha altında. Mesela Bitcoin ile transfer etmek istersem çok yüksek bir ücret öderim. Bu geldim Tether'ın IBAN adresi dediğimiz yatırma adresini almam lazım. Yatırmaya tıklıyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta. Bakın burada ağlar var. İki tarafta da Paribu'da da burada da ağımın aynı olması lazım. Burada geliyorum TRC20 ağını seçiyorum. İki sebebi var. Bir çok hızlı, iki çok ucuz. TRC20 adresimi geldim kopyaladım. Şimdi tekrar Paribu'ya dönüyorum. Paribu'ya döndükten sonra arkadaşlar aynı şekilde şu ilk sayfamızı açalım. Burada cüzdanıma tıkladım. Cüzdana tıkladıktan sonra bakın şurada Tether var. Tether'da geldim. Yatır ve çek var. Çek'e tıklıyoruz. İkinci sayfayı açalım. Şimdi burada
USDT çeke tıkladım. Bakın burada da ağlar var. TRC20A, ERC20A, OmniA. Şimdi ben TRC20'yi seçiyorum. Çünkü neden? Binance'da da TRC20'yi seçmiştim. Alıcı adresine az önce kopyaladığım adresi yapıştırıyorum. Ne kadar çekmek istiyorsun? 25 dolar çekmek istiyorum. Tether çek dediğim zaman Paribu'dan Binance'a paramı aktarabiliyorum. Veya işte başka bir borsadan veya TR Binance var. Türkiye için oluşturduğu özel bir borsa. Buradan aktarabilirsiniz. Hatta şunu da anlatayım size. Neyse şimdi onu da anlatacağım. Şimdi para da aktardık. Binance'da kimlik doğrulaması yapmak istiyorsanız nasıl yapabilirsiniz bunu anlatacağım. Buraya geliyorsunuz, kimliğe tıklıyorsunuz. Orada ister ehliyetle ister kimlikle kimlik doğrulaması yapabiliyorsunuz. Ben bakın burada kimlik doğrulamamı yaptım bu hesabımda. Şimdi buradan sonra arkadaşlar artık paramızı yatırdık. Daha sonra adım adım anlatalım. Hesabımızı oluşturduk. Kripto paramızı yatırdık. Şimdi alsat nasıl yapılır? Bunlara bakacağız. Alsat yapmaya bakacağız. Bunun için şöyle piyasalara tıklıyorum. Şimdi size söyleyeceğim ilk püf nokta, elimizde her zaman bir miktar BNB bulundurmamız lazım. Çünkü bu şekilde BNB ile daha ucuz ödüyorum. Komisyon oranları daha indirimli oluyor. Bu da çok güzel bir şey. Şimdi açıldı. Spot piyasalar. Spot demek kaldıraçsız işlem demek. Vadeli işlemler ise kaldıraçlı işlemler demek. Eğer yeni başlıyorsanız vadeli işlemlerden uzak durmanızı tavsiye ederim. Eğer yeni başlamıyorsanız bile vadeli işlemlere girmek istiyorsanız bile yüksek kaldıraç kullanmayın. Arkadaşlar size söyleyeyim en baştan. Kripto para piyasası çok volatildir, oynaktır. Çok ciddi para kaybedebilirsiniz. O yüzden üzülmeyeceğiniz paralarla bu işe girebilirsiniz eğer istiyorsanız. Şimdi spotta bakın BNB piyasaları, BTC piyasalar, alt piyasalar ve fiyat piyasaları diye gidiyor. Hatta ETF seçeneğinde de gelmiş. Ne demek bu? Mesela BNB piyasasını tercih ettiğim zaman elimdeki BNB ile cake alabiliyorum. Ya BNB ile HAT alabiliyorum, ADA alabiliyorum. Yani BNB ile alınabilecek coinler diyor. Şimdi az önce biz Tether transfer ettik. O yüzden fiyatla neler alabiliriz ona bakacağız. Fiyat paritesine geldiğim zaman fiyatta şeyler var. Mesela USDT, BUSD diye gidiyor. İşte Türk lirası bile var. Bakın Türk lirasıyla alabileceğimiz coinler bunlar. Tether alabiliyormuşuz. Yani dolara stabil para. Chiliz alabiliyoruz. BitTorrent'in coin'ini alabiliyoruz vesaire. Burada görebilirsiniz. Ben USDT'yi göreceğim. Genelde BUSD kullanıyorum. Ama anlaşılır olması adına şu an USDT anlatıyorum. BUSD de aynı şekilde 1 dolara stabil paradır. Binance'ın para birimidir. Şimdi geldim BTC USDT'ye tıklayacağım. Şunu da söyleyeyim size. Evet, burada aktarmak istediğim önemli bir bilgi var. Mesela diyorum ki ben cake aldım. Twitter'da paylaşıyorum. Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Diyorum ki bir miktar cake aldım. Hocam cake'i BNB ile mi aldınız? USDT ile mi aldınız? BTC ile mi aldınız? Hangisiyle alalım? Hangisini tavsiye edersiniz? Şimdi bu soru aslında şöyle olayın mantalitesinin anlaşılmadığını gösteren bir soru. Arkadaşlar cake alacağınız zaman mesele cake almaktır. Neyle aldığınızın ne önemi var ki? Sen gidiyorsun kuyumcudan bir altın alacaksın 1 gram. Kuyumcu diyor ki sana işte 800 TL. Yok diyor 800 TL değil ben 100 dolara satacağım diyor. Sen ister 100 dolarla al, ister 800 TL ile al, ister kuyumcuya git fasulye ver. Bu senin kuyumcuyla arandaki anlaşmaya bağlı. Burada mesele çeyrek alıp almadım. Burada da olay o. Yani cake alacağım hiç fark etmez. Yani cake aldıktan sonra işte USDT ile alınmış cake'in fiyatı şu kadar arttı. Bitcoin ile alınmış cake'in fiyatı bu kadar arttı diye bir muhabbet yok. Size şunu söyleyebilirim. Fiyatı çok düşük olan, Satoshi değeri çok düşük olan coinlerde Bitcoin paritesi yerine BNB paritesi veya Ethereum paritesi kullanabilirsiniz. Bu sayede al-sat'taki makas farkı düşüyor arkadaşlar. Bununla ilgili de başka bir videom var. Kanalımda incelemenizi tavsiye ederim. Şimdi geleceğiz. Bitcoin USDT'ye tıkladım. Ve açıldı. Bu bizim grafiğimiz. Arkadaşlar teknik analizi öğrenmenizi tavsiye ederim. %100 işe yaramasa da trendlerde, desteklerde ve dirençlerde işlem yapmak önemlidir. Bakın burada güzel bir şu an trend gözüküyor. Mesela bunun grafiğini çizip izleyebilirsiniz. Ona göre nerelerden alım seviyesi, nerelerden satım seviyesi bakabilirsiniz. Bu günlük grafik. Şuraya tıkladığınız zaman 4 saatlik grafikte mesela bir miktar düşüşü görebilirsiniz. Veya buradan zaman dilimlerini değiştirebilirsiniz. Bugün mesela en düşük 55.600'müş. En yüksek 56.000. Gerçi bir dakika bugün mü? Evet. Şöyle diyelim. Şuraya tıklayalım pardon. Evet. En yüksek 56.559 olmuş. Ortalama da 56.200'müş. İşte değişim vesaire hepsini gösteriyor. Çok önemli değil bunlar. Burada bizim arkadaşlar tahtamız, alım satım. Bunlar alım emri girmişler. Alış bekliyorlar. Bunlar satış emri girmiş. Satış bekliyorlar. Çok kafa karıştırmaya gerek yok. Bizim 3 çeşit al satımız var. Bunları anlatacağım. Limit, piyasa, stop limit.
Piyasa demek şu demek. Ben piyasadan alacağım zaman hazır satıcılar var dedim ya. Bu hazır satıcılardan en ucuz satmak isteyen kimse ben direkt ondan alırım. Yani şuradaki fiyattan direkt alırım. Limittense ben de derim ki kardeşim ben 55.931 dolardan alacağım mesela. Aşağıdan bir yerden almak istiyorsam limitten girerim. Stop limitte fiyat belli bir değerin altına düşerse mesela satmamı isteyeceğim. Bir koşul girerek satışı gösteririm. Şimdi bununla ilgili de bir grafik oluşturmuştum zamanında. Onu açalım. Fakat ben bunu oluşturduğum zaman Bitcoin 11.000 dolarmış. Oradan ilginç bir şekilde şu an 55.000, 56.000 dolarlar 5 katına çıkmış ki çok da eski bir grafik değil bu benim adıma. Şimdi markette işte dediğim gibi Bitcoin'in fiyatı mesela 11.000 dolarsa o an satış yaparsın. Limitte fiyat 11.000 dolar ama sen diyorsun ki 15.000 dolar olunca satış yap. Stop limitte de fiyat 11 dolar. Diyorum ki eğer 9.000 doların altına düşerse 8.000 dolardan satış yap. Stop limite geldiğim zaman az sonra yine detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu piyasanın neyi diyeyim offsite'i gibi herkesin tam anlayamadığı biraz karmaşık bir konu stop limit ama hayat kurtarır öyle diyeyim. Şimdi tekrar Chrome'a geldim. Önce bir miktar Bitcoin alalım. Şimdi ne kadarım? 36 dolarım var. Mesela şöyle piyasaya geldim. Piyasadan alacağım. Piyasadan alacağım dersem direkt en düşük fiyat hiç 55.900 ben oradan alacağım. Veya o an değişiyor mesela o anki fiyata göre. 10 dolarlık 11 dolarlık alayım. Bu arada en düşük işlem 10 dolarlık işlem yapabiliyorsunuz şu an. Al dediğim zaman bakın burada açık emir yok. Direkt işlem geçmişine bakalım. Direkt 10 dolarlık şuraya gelelim. 10.96 dolarlık Bitcoin aldım. Fiyat 55.884 dolarmış. Mesela şu an 865 dolar. Bir miktar çok az miktar düşmüş. Piyasadan aldım. Ve şu kadar 0.000196 Bitcoin gelişmiş. Toplamda da 10.96 dolar harcamışım. Tarih ne zaman? İşte 28 Mart saat 14.38. Bu piyasadan alış yaptım direkt. Bir de limitten alış yapmaya bakalım. Dedim ki şu an 55.900 ya. Yok kardeşim ben bu fiyattan almayacağım. 54.500 dolar olunca alacağım. Ne kadarlık istiyorsun? İşte diyelim ki 1 Bitcoin alacağım. Veya 0.05. Ha ben bunu bilmiyorum. İşte onun yerine ben dolar miktarına gireceğim. Şu an elimde ne kadar var? 25 dolarım var. 25 dolarlık emir girmek istiyorum. Bak ne dedi? 25 dolarlık emir aslında 0.0000457 Bitcoin alırsın. BTC al emrine tıkladım. Açık emirlerime geliyorum. Bak benim burada artık açık emirim gözüküyor. Ve şu an mesela başka emir giremiyorum. Elimde dolar olmasına rağmen available dolarım 0.7 gözüküyor. Yani alış yapamıyorum. Bazen şöyle sorunlar oluyor. Yine bir püf nokta söyleyeyim size. Hocam benim dolarım var ama alış emri giremiyorum işte. Neden? Çünkü açık emrim var. Bak açık emrini buradan iptal edebilirsin. Bilgin olsun. Bak şu an 0.72 ya. İptal edeceğim zaman az sonra oraya geri bu para yansıyacak. Önce bu detaylara bakalım. Emir tipi limit. Almak için emir girmişim. Fiyat 54.599. 54.599 olsa alacakmışım. Miktarım bu kadarmış. Şu an henüz gerçekleşmemiş. Bazen mesela %20, %30 gibi kademeli olarak gerçekleşebiliyor. Ve giriş tarihim bu kadar. Şimdi bakıyoruz tekrar 0.72 dolarmış. İptal ete tıklayacağım. Bakın param buraya geri yansıdı 25 dolarım. Şimdi bu piyasadan al ve limitten alı gördük. Satta da tam zıttı. Sata gelelim. Mesela diyelim ki benim şu an bir miktar var. Fiyat 62.000 olunca ki all time high'tı şu an bizim için en yüksek seviyemiz bu yakın zamanda. İşte ne kadarlık 25 dolarlık Bitcoin sat diyeceğim. Emri giriyorum. Bakın bu da aynı durumda sat emri oldu. Değişen bir şey olmadı. Şimdi bunu da iptal edeceğim. Şimdi stop limitin mantığını anlatalım biraz da. Stop limit aslında dediğim gibi biraz daha kompleks ama sade bir şekilde anlatınca çok da karmaşık değil. Şimdi az önce size bahsettim ya destekler ve dirençler. Arkadaşlar bakın şu bölgede çok yüzeysel bir şekilde açıklıyorum. Bir destek oluşmuş yakın 4 saatlik grafikte. Bak Bitcoin 50.800 dolarlar seviyesine gelince 50.900 diyelim hatta belli bir tepkiyle karşılaşmış ve oradan bir alım yemiş. Ha o zaman ne diyoruz? Bizim için bu bir destek seviyesi. Ve ben diyorum ki 50.800'ün altına düşerse bir önceki destekte kaçtaymış? 47.000'deymiş. Yani 51.000 dolar altına düşerse 47.000 dolarlara hızlı bir şekilde düşebilir. O zaman ben 50.500 dolardan bir satış emri gerçekleştireyim ki kendimi güvenli bölgeye alayım. Çünkü bu destek de kırılabilir. O bölgede artık ben dolara geçerek kendimi güvenli bölgeye çekmek istiyorum dedim. Bu arada arkadaşlar bu video aynı zamanda benim şu değil yani Binance kullanın demiyorum size. İstediğiniz borsayı kullanabilirsiniz. Bu sadece Binance'ın nasıl kullanacağını anlatan bir eğitim videosudur. Ben kendim borsa olarak Binance kullanıyorum ama siz istediğiniz borsayı kullanmakta özgürsünüz. Bu sadece bir eğitim videosudur. Tavsiye videosu değildir. Şimdi dedim ki fiyat 50.800'ün altına düşerse
50.500 dolardan satış yap. Ne kadar? İşte 20 dolarlık. Şöyle 20 dolarlık diyelim. Şimdi şu iki fiyat arasını çok yakın yapmamanız gerekiyor. Çünkü o aralıkta yeterince emir yoksa emriniz gerçekleşmez ve fiyaskoyla sonuçlanır. Sat emrini girdim. Dedi ki eğer 50.800 doların altına düşerse 50.500'den satayım ve 20 dolar kazanacaksın diyor. Onaylıyorum. Şu an o kadar miktarda Bitcoin, yani 0.0396 miktar, bak. Bunu kopyalayalım. Şu an direkt satsam, limitten satsam bakalım ne kadarmış. Şu an 24,5 dolar kazanacağım. Fakat burada 20 dolar kazanacağım. Hocam mantığı ne bunun? Mantığı şu. Evet, daha az kazanacağım ama tehlikeli sularda yüzmektense, yani Bitcoin çok hızlı düşebilir belki. Ben bunun kaygısıyla 20 dolarda zararımı durduruyorum. Yani stop loss, kaybı durdur, kaybı kes, zararı kes anlamına gelen bir işlem tipidir. Bu üç emri arkadaşlar, limit, piyasa, stop limiti öğrendikten sonra işlem yapabilirsiniz. Bir de piyasalara gelelim tekrar. Fiyat piyasası USDT'yi tıkladım. Bir de mesela altcoin almaya bakalım. BNB alalım. BNB bir altcoin, major altcoin diyeceğimiz kaliteli altcoin'lerden biri. Bir miktarda BNB nasıl alınır? Aynı şekilde bütün hiçbir şey değişmiyor. Bakın işlem çiftim ne? BNB USDT. Buradan değiştirebiliyorsunuz tıklayıp veya favorilerinizi ekleyebiliyorsunuz mesela. Geldim. 15 dolarlık aldım mesela. Piyasadan direkt emrim gerçekleşti. İşlem geçmişte gözüktü. Bu da arkadaşlar altcoin almak. Çekmek istediğin zaman da aynı şekilde cüzdan, spot cüzdanı tıklıyoruz. Şuradan çekme geliyor. İşte buradan Tether seçtik. Mesela Paribu'ya çekeceğim veya herhangi bir borsaya. Alıcının adresinizi buraya giriyorsunuz. İki tarafta da aynı ağın olduğundan emin olun. Yoksa paranız hüsranla sonuçlanır. Arkadaşlar, Monte Crypto kontu olarak size güzel bir video çekmeye çalıştık. Bu video aynı zamanda videoyu beğenip yorum bırakıp kanala abone olan bir kişi Monte Crypto kontu elit kanalına girmeye hak kazanacak. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. YouTube kanalımızın kapağında ve izlediğiniz videonun açıklama kısmında Twitter ve Telegram adreslerimiz, aynı zamanda Instagram adresimiz var. Buradan bizleri takip edebilirsiniz. Bu bizim Twitter hesabımız. Her zaman video çekmeye yetişemiyoruz ama Twitter'dan her zaman güncel haberleri, gelişmeleri paylaşabiliyoruz. O yüzden buraya katılmanızı tavsiye ederim. Bu da bizim Telegram kanalımız. Buraya da gelebilirsiniz. Buradan da çok güzel, keyifli sohbetler ediyorsunuz. Aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Umarım videom anlaşılmıştır. Bir başka Monte Crypto kontu videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.